Her gün aynı şeyleri yemekten bıkmadınız mı? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. O zaman bu video tam size göre. Bugün size kahvaltıda, öğle yemeğinde veya tatlı olarak yapabileceğiniz 3 karnivor dostu tarif göstereceğim. Klasik, kremalı ve protein dolu bir lezzetten una ihtiyaç duymadan hazırlanan pratik bir dürüme ve sonunda kurallara aykırı gibi görünen ama tatlandırıcı kullanırsanız gayet de karnivor olabilen zengin bir çikolatalı musa kadar 3 leziz tarif. Mutfak becerileri 6 yaşında bir çocuğa eşdeğer olan kişilerin bile eline yüzüne bulaştırmayacağı net, basit, anlaşılır 3 tarif. Hazırsanız başlıyoruz. Çılbır tarifi. Çılbırı zaten bilmeyen yoktur herhalde ama seyredenler arasında öğrenci veya yumurta bile kıramayan birileri de olabileceği düşüncesiyle hızlıca bir tarif vereyim. Bu tarifte süsten çok besleyiciliğe ve pratikliğe odaklanıyorum. Sonraki tarifler kadar albenili değil ama çok işinize yarayacak bir tarif. Öncelikle yumurtaları 8-10 dakika kadar haşlıyoruz. Ardından kabuklarını henüz sıcakken soyup kasemize alıyoruz. Üzerlerine 100 gram kadar yoğurt ekliyoruz. Ardından kızdırıp kırmızı biber eklediğimiz sosumuzu üzerine döküyoruz. Yumurta, yoğurt, tereyağlı biber sosu. İşte bu kadar basit. Ama bu üçü birleştiğinde The best breakfast in the world. ortaya yabancı yemek şovlarında bile Turkish Eggs diye paylaşılan inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Çılbırımız hazır. Basit, besleyici ve inanılmaz lezzetli. Burada yoğurttan gelen 3-4 gram karbonhidrat dışında karbonhidrat yok. Hem yağ hem protein bakımından zengin ve karnivor diyet için ideal bir enerji kaynağı. Afiyet olsun. Karnivor lavaş tarifi. Şimdi geldik asıl sürprize. Karnivor lavaş. Ben buna karnivor börek de diyorum. Çünkü içine peynir, maydanoz veya pastırma koyduğunuzda gerçekten börekten farkı kalmıyor. Aslında bu tarif tam anlamıyla unsuz diyet ekmek. Yabancılar buna bulut ekmek diyor. Ve biz bugün 3 farklı versiyonunu yapacağız. Paçanga gibi pastırmalı, peynirli börek gibi beyaz peynirli, bir de somonlu wrap. Malzemeler çok basit. 2 orta boy yumurta, 200 gram lor peyniri yani cottage cheese. Ben Polonya lor peyniri kullanıyorum ama siz herhangi bir lorla yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken çökelek veya ekşimik denilen yağsız lorla olmaz. O çok kuru oluyor, sonuç vermiyor. Altına sermek için yağsız fırın kağıdı ve yağsız fırın kağıdını yağlamak için de az bir şey tereyağı. Karnivor lavaş için gereken malzemeler bu kadar. Bir de elbette içine ne doldurmak istiyorsanız o. Şimdi yumurtaları ve loru blender kabına koyuyoruz. Blender'ı da pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. Eğer lorunuz çok kuruysa bir kaşık yoğurt veya krema ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 30 saniye içerisinde hazır. Sonuç ince bir lavaş veya krep yapmaya uygun hafif akışkan bir karışım oluyor. Karışımı yağlı kağıt serili tepsiye döküyoruz ve tepsiyi böyle sağa sola öne arkaya hareket ettirerek karışımın tepsinin her tarafına yayılmasını sağlıyoruz. Fırını 180 dereceye ayarlayıp fırına veriyoruz. 15 dakika kadar geçtikten sonra bir bakın, gerekirse çevirin. 20 dakikada hazır olması lazım. Bu tarifi aslında bulut ekmek tarifinin lorla yapılmışı gibi düşünebilirsiniz. Ama lorun içerisindeki yağ sayesinde çok daha tok tutan, çok daha doyurucu bir ekmek ortaya çıkıyor. Fırından çıktığında altın sarısı, esnek ve dürüm yapmaya uygun bir lavaş oluyor. Şimdi geldik en keyifli kısma. İçlerinin doldurulması. İlk versiyon için paçangaya benzer bir tat elde etmek adına pastırma ve krem peynir koyuyorum. Neredeyse birebir paçanga tadında oluyor. İkinci versiyon için beyaz peynir ve maydanozla peynirli börek yapıyoruz. Bildiğimiz böreğin düşük karbonhidratlı hali. Hatta iddia ediyorum gözü kapalı birisi yese peynirli börekten ayırt edemez. Üçüncü versiyon için ise füme somon ve krem peynir kullanıyorum. Bu da sanki keto wrap havasında çok hafif ama çok şık bir öğün oluyor. Yani aslında tek bir karnivor lavaşla hem börek hem paçanga hem de wrap yapabiliyorsunuz. Bu lavaş porsiyon başına yaklaşık 4-5 gram karbonhidrat içeriyor. Normal börek ya da poğaçada ise bu miktar en az 40-50 gramdır. Yani aradaki fark muazzam. Bu yüzden hem keto beslenenler için hem de karnivor diyetini biraz esnetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Sizce hangi versiyon daha güzel oldu? Pastırmalı paçanga mı, peynirli börek mi yoksa somonlu wrap mi? Düşük karbonhidratlı çikolatalı muz tarifi. Bu son derece basit bir tarif. Sadece tam yağlı krema, bal ve kakao kullanıyoruz. Bir de karıştırmak için blender. Öncelikle blender kabımızın içine bir bardak tam yağlı krema koyuyoruz. Bir bardak kremadan 3 küçük kase muz çıkıyor. Ardından 1 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Siz bal yerine tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Karbonhidrat içeriği ciddi miktarda azalmış olur. Kakaoyu da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri blender kabına aldıktan sonra önemli bir adım. Bir kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Eğer kaşıkla karıştırmadan doğrudan blenderdan geçirirseniz krema sertleşir, kakao ve bal eşit dağılmamış olur. İyice karıştırıyoruz, ardından blenderdan geçiriyoruz. 5-10 saniye içerisinde sertleşecektir ve blenderın sesi değişecektir. Anlayın ki hazırdır. Bu kadar.
Şimdi bunu alıp kaselere paylaştırıyoruz. Dilerseniz 1-2 meyveyle veya bir parça şekersiz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Bu şekilde servis etmeye hazırdır. Bu kasede 5 gramı baldan, 3 gramı kremadan olmak üzere toplam 8 gram karbonhidrat var. Afiyet olsun.